Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Yaman ve Seher'in güzel bir hayatı olsun istiyorsanız ve ayrıca dizinin bir sezon daha devam etmesini destekliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman İkbal'i kurtaracak mı? Ali Yaman'ın kardeşi olduğunu kimden öğrenecek? Zuhal kurduğu planların sonucuna katlanabilecek mi? Yaman İkbal'in gerçek yüzünü görecek mi? Yaman'ın düşmanları Seher'e zarar verecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde İkbal'in hala bulunamaması Yaman'ı hüsrana uğratacak. Çünkü Yaman abisinin kahrolmasını istememektedir. Bu yüzden Yaman Ziya'ya verdiği sözü tutabilmek için tüm imkanlarını kullanacak. Bu yolda Yaman'a Seher desteklerini esirgemeyecek. Hatta Seher Yaman'ın her anında yanında olup onu tek başına bırakmayacak. Tabi bu olay sürecinde Seher ve Yaman'ın arası gitgide daha iyi hale gelecek ve Seher yaşadıklarını teker teker unutmaya başlayacak. Yani Seher Yaman'a yeniden güvenmeye başlayacak. Yaman da bunu görünce çok sevinecek. Ama diğer yandan da Yaman İkbal'i bulamadığı için kendisine kızacak. Çünkü Yaman ailesine sahip çıkamadığını düşünecek. Ve Yaman'ın ümidinin tükendiği anda Yaman bir ipucuna rastlayacak. Yaman bu ipucunu takip ettikçe İkbal'e doğru yaklaşacak. Ve Yaman sonunda İkbal'i bulacak. Ama Yaman İkbal'i bulduğunda daha farklı bir sorunla uğraşacak. Çünkü en son Zuhal ablasının yaptıklarını itiraf eden bir ses kaydı oluşturmuştu. Yaman bu ses kaydını öğrenince hayatının şokunu yaşayacak. Yaman İkbal'in kendisine ihanet edişini kaldıramayacak. İlk başta Yaman İkbal'den hesap sormak isteyecek. Ama sonradan Yaman İkbal'in sağlık durumunun bozulduğunu görecek. Ve Yaman bir süreye kadar bu gerçeği gizleyecek. Ayrıca Yaman Ziya'nın üzülmemesi için İkbal'i konaktan kovmayacak. Çünkü Yaman İkbal'i kovarsa Ziya'nın sarsılacağını biliyor. Bu yüzden Yaman İkbal'e katlanmak zorunda olduğunu fark edecek. İkbal Yaman'ın kendisini konaktan kovmaması üzerine iyilikler yapacak. Hatta İkbal iyice Seher'i kendi yanına çekmeye başlayacak. Çünkü İkbal Yaman'ın Seher'i sevdiğini biliyor. İkbal Seher'e iyilikler ederek Yaman'ın güvenini kazacağını sanacak. Ama olaylar hiç de İkbal'in istediği gibi gitmeyecek. Çünkü Zuhal İkbal'in acı çekmesi için her yola başvuracak. Bu süreçte Zuhal ve İkbal arasında bir savaş yaşanacak. Tabi bu savaşın kazananı olmayacak. Bu yüzden İkbal ve Zuhal kaybeden taraf olacak. Yakında İkbal ve Zuhal'in sonunun geldiğini de göreceğiz. Yaman, İkbal'in gerçeklerini öğrenene kadar İkbal'e güvenmeye devam edecek. Asıl sırrın ortaya çıkmasıyla İkbal sona doğru yaklaşacak. Ayrıca Yaman, İkbal yüzünden tüm düşmanlarının üzerine yürümüştü. Eskiden Yaman ile düşmanlar arasında bir ateşkes imzalanmıştı. Bu ateşkes sebebiyle Yaman ve düşmanlar arasındaki husumet duraksamıştı. Yaman'ın ufak bir kıvılcım çakması onun tüm düşmanlarına bir bahane oluşturdu. Yaman ateşkesi bozduğu için düşmanları onun üzerine gelecek. Yani bundan sonra Yaman ve Seher'e daha zorlu günler bekliyor. Çünkü Yaman'ın düşmanlarının gelmesiyle herkesin hayatı aniden değişecek. Bu kişilerin katılması Seher ve Yaman'ın aşkına zarar verecek. İlk zamanlarda bu karakter Yaman ve Seher'i ayırmaya çalışacak. Ama sonradan her şey değişecek ve Yaman'ın düşmanı Seher'e aşık olacak. Yani bu kişi Yaman ve Seher aşkına bir engel oluşturacak. Ayrıca Seher'i elde edebilmek için tüm planlarını devreye koyacak. Hatta Seher ve Yaman'ı ayırabilmek için tüm kötülüklerine devam edecek. Ama ne yaparsa yapsın Seher ve Yaman aşkına bir zarar gelmeyecek. Çünkü Seher ve Yaman'ın arasındaki bağ tüm zorlukları aşacak güçtedir. Bu yüzden Seher ve Yaman bu zorluğu da atlatacak. Seher ve Yaman aşkının başlamasıyla mutlu edecek bir gelişme yaşanacak. Bundan sonra Yaman ve Seher'in sahte evliliği gerçeğe dönüşecek. Hatta Seher ve Yaman gün geçtikçe yakınlaşacak. Seher ve Yaman'ın yakınlaşması ile bir mucize gerçekleşecek ve Seher hamile olduğunu öğrenecek. Seher bu mutlu haberi duyunca çok sevinecek. Seher de hamile olduğunu Yaman'a söyleyecek. Yaman baba olacağı için çok sevinecek. Yani dizide daha heyecanlı ve mutlu sahneler yaşanacak. Ama diğer yandan da İkbal bu mutluluğu dayanamaz hale gelecek. Çünkü İkbal Seher yüzünden tüm Kırımlı servetini kaybettiğini düşünecek. İkbal bunları düşündükçe iyice hırslanacak. İkbal'in hırsları elbette bir gün onun sonunu getirecek. Ama İkbal şimdilik kötü planlarına devam edecek.
Hiç beklenmedik bir anda tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak. Ayrıca o zamana kadar İkbal tüm kötülüklerine devam edecek. İkbal ilk olarak yeniden Seher ve Yaman'ı ayırmayı planlayacak. Çünkü İkbal onları ayırırsa tüm hakimiyeti ele geçireceğini sanacak. Bu sebeple İkbal adım adım planlarına ulaşmak için çabalayacak. Ama Bahçıvan İkbal'in kötülüklerine şahit olacak ve Bahçıvan yazı yazmayı öğrendiği gibi Yaman'a gerçekleri yazıp verecektir. Böylece İkbal'in sonu da gelmiş olacak. Yaman gerçekleri öğrendiği gibi hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman İkbal'e güvendiği kadar kimseye güvenmemişti. Yaman bunu hatırladıkça iyice sinirlenecek ve Yaman İkbal'in hainliklerinden dolayı ona en ağır cezayı verecek. Tabi Yaman bununla da yetinmeyip İkbal'in cezaevine girmesini sağlayacak. Arif Baba da Ali'nin durumuna çok üzülecek ve Arif Baba yıllardır gizli olan gerçeği açığa çıkarmaya çalışacak. Bu gerçeğin ortaya çıkışı ilk başlarda herkesin hayatını alt üst edecek. Özellikle de Yaman'ın hayatı aniden değişecek. Çünkü Yaman Ali'nin kardeşi olduğunu kabullenmeyecek. Yaman annesinin kaçışından ve babasının intiharından Ali'yi sorumlu görecek. Bu yüzden Yaman uzun bir süreye kadar Ali'ye düşmanlık yapacak. Hatta Yaman Ali'ye cehennem dolu günler yaşatmaya yemin edecek. Hem Arif Baba hem de Seher buna engel olmaya çalışacak. Ama Yaman'ı kararından vazgeçirmek hiç sanıldığı gibi kolay olmayacak. Yaman her defasında geçmişin tozlu günlerine gidecek ve orada yüzleşemediği çocukluğunun acı ve ızdırabını yaşayacak. Seher bu süreçte Yaman'ın acılarına ortak olacak ve Seher Yaman'a ciddi desteklerde bulunacak. Sonradan Seher'in destekleri işe yarayacak. Yaman geçmişinden Ali'yi sorumlu görmemeye başlayacak. Böylece Yaman Ali'yi kardeş olarak benimseyecek. İki kardeşin kavuşmasıyla ailede bayram sevinci yaşayacak. Ayrıca Yaman'ın Ali'yi kabullenmesiyle Yaman'da fark edilir düzelmeler başlayacak. Yani Yaman tüm geçmişiyle barışıp kötü anılarını unutacak. Tüm bu olaylardan sonra Ali hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Çünkü Ali bu süreçte kendisini yıprattığını anlayacak ve Ali Kiraz'ın sevgisini kalbine gömecek. Bu yüzden Ali bir süre kadar kimseye bir şans vermeyecek. Ama sonradan Ali'nin hayatına öyle birisi girecek ki Ali tüm yaşadıklarını unutacak. Böylece Ali için mutlu günler başlayacak. Neslihan da Bora'ya aşık oldu. Bu yüzden Neslihan Bora'ya güvenmeye devam edecek. Eğer Neslihan Bora'ya güvenmeye devam ederse bu onun sonu olacak. Çünkü Bora Neslihan'ı unutamayacağı bir ders verecek. Neslihan ise bu yaşadıklarını kaldıramayıp ciddi bir travma yaşayacak. Fırat ise Neslihan'ın en zor zamanlarında onun yanında olacak. Hatta Fırat Neslihan'ı asla yalnız bırakmayacak. Sonradan Fırat Neslihan'ın aşkını itiraf edecek. Neslihan da zamanla Fırat'tan hoşlanacak. Neslihan Fırat'ın kendi hayatına girmesiyle şanslı olduğunu düşünecek. Çünkü Neslihan aşkı en derinden Fırat sayesinde yaşayacak. Bunun üzerine Neslihan Fırat'a bir şans verecek. Hatta yakında Fırat ve Neslihan sevgili olacak. Ama Bora da Fırat ve Neslihan'ı ayırmak için kötülüklerine devam edecek. Çünkü Bora Neslihan'a yaptıklarından dolayı pişman olacak. Bu sefer Bora Neslihan'ı kazanabilmek için çabalayacak. Neslihan ise artık Bora'ya güvenmeyecek. Yani Neslihan Fırat'a bir şans verecek. Peki sizce İkbal yaşadıklarından sonra tavırları değişecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.